Asıl ana kelimemiz, anahtar kelimemiz hırs. Sadece Üstad Hazretleri'nin buradaki mektubunda 1. Cihan Harbi'nde yaşanan bir vakadan bahsediyor. Bu vakayı zekatla, oruçla ve namazla ilişkilendiriyor Üstad. Yani inanılır gibi bir bağlam değil hakikaten. Yine böyle yüksek Üstad Hazretleri tespitler yapmış orada. Ama konunun ana hatları hırstan kaynaklandığını söylüyor Üstad. Hırsla ilgili betimlemeler yapıyor. Şimdi biz şunu yapmaya çalışıyoruz ya. Hırs iyidir, hırs kötüdür. Sadece bunu konuşsak değil mi? Pek nefsimize faydası olmayabilir. Biraz bu kelimenin iyice altını kazsak, hırsa dokunan başka yerler, başka meseleler var mı? Bunları da idrak etsek hırsı anlamamız çok daha rahat olur. Mesela bugün sadece birine desen ki içeride git konuş desen o kişi güvenliksiz bir şekilde gidebilir. Ama ona desen ki içeride şu özelliklerde yörük, ardından çökelekli şeyi sıkmayı çok sever. Asla haksız olamaz. Böyle altını dolduraraktan Sami'nin üstüne salsan gene başarısız olur çünkü Sami yani. Şimdi biz önce bir iki meseleyi anlayalım. Dünyaya hikmet dairesi diye bahsediyorlar. Neden? Mesela ben bugün dünyada bir karpuz yemek istesem bir anda karpuza ulaşabilir miyim? Hayır. Mümbit bir zemin, mümbit bir toprak bulmam lazım. Karpuzun çekirdeğini o toprağa gömmem lazım. Karpuzun çekirdeğinin o topraktan neşvi neva bulması lazım. Ardından buna su takviyesi yapmam lazım. Güneşle buluşturmam lazım. Öyle değil mi? Toprağın vitamini, minerali bunların hepsinin uygun olması lazım ki aradan böyle bilmem kaç ay geçtikten sonra böyle 12-15 kilo bir Diyarbakır karpuzu ortaya çıksın. Dünyada canın karpuz çekiyorsa bunlara katlanmak zorunda mısın? Zorundasın. İşte bu yüzden dünyaya hikmet dairesi denir. Yani istediklerin ne varsa bunlara tedricen ulaşmak zorundasın. Tedricilik adım adım yavaş yavaş. Bu arada tedricilik bir adetullah'tır. Çok önemli bir kelime. Ahirette bir mesele istersen mesela canım karpuz çekse orada da ekip biçmem gerekiyor mu? Hayır. Neden? Çünkü orası kudret diyarı. Burası hikmet diyarı. Ahiret kudret diyarı. Ahirette karpuz gelir. Tam ısırırken çilek olsun derim ağzıma çilek tadı gelir. Ahiret böyle bir yer. Biiznillah. Ama dünya böyle mi? Dünya böyle değil. Dünyada bir kişi istediklerini elde etmek için nasıl adımlar atsa iyidir? Tedrici, yavaş yavaş parçaları adet adet birleştire ancak o şekilde bütüne varır. Şimdi bu kelimeler birazdan hırs dersi için bizim adımıza önemli olacak. Çünkü dünya hikmet dairesi ise hırs da bir anda bir şeyleri elde etme çabasıysa değil mi? Böyle de tasvir edebiliriz hırsı. Dünyanın kanunuyla hırsın insana sağlamaya çalıştığı kolaycılık ama menfi bir manada kolaycılık birbiriyle çelişir. Bir kişi dünyadaki adetullah'a uymadığında hep musibetle karşılaşır mı? Karşılaşır. Demek bir kişi hırs ile dünyanın tamamını elde etse umduğu mutluluğu, umduğu huzuru bulamayacaktır. Bunu bir deşelim bakalım. Buyurun. Bismihi Subhanehu. 22. mektup, 2. mebhas, 6. vecih. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhu huver-razzâku zul-kuvvetil metin. Şüphesiz ki rızık veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Ancak diyor bir sınırlama koyuyor değil mi? Başkasından bekleyemezsin manasında. Evet. Ve ke'eyyin min dabbetin la tahmilu rizqahallâhu yerzukuha ve iyyeküm ve huves-semî'ul alim. Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. O her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Evet buyurun. Ey ehli iman! Sabıkan, adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Bir dakika. Bir önceki bahis uhuvvet. Uhuvvet meselesiyle ilgili kafada belli başlı oluşan soruları izale etmiş. Burada da onu söylüyor. Ey ehli iman sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Anladın değil mi? Evet anladın. Uhuvvet esasından. Devam edelim. Hem anla ki adavet kadar hayat-ı İslamiye'ye en müthiş bir maraz-ı muzır dahi hırstır. Şimdi bu arada bütün milleti kastediyor. Yani hırsın şahsi zararı ciddi manada var. Bunun yanında topluma inanılmaz bir zararı var. Yani bugün etrafta baktığınız ta Osmanlı zamanında Galata bankerlerinden tutun. Merdiven altı tefeciler değil mi Yahudiler? Onun devamında yine Yahudilerin eliyle oluşan Osmanlı Bankası değil mi? Yanılmıyorum herhalde. O dönemin faizinin ufak ufak filizlenmesi. Bu dönemin yine faiz bankacılığına bakın. Bunların altyapısında, menşeinde tamamen hırs var. Sizce toplum yapısını bozuyor mu yoksa bozmuyor mu? Demek ki baktığımda sosyal yaşantıya, insanlar arasındaki ilişkiye, insanlar arasındaki güvene, sağlamlaştırma noktalarına da bir zarar var mı ortada? Evet var. Şimdi hırs olunca şunu da anlamak lazım. Hırsa sahip olan birisi, mesela ben senle zihnimde bir yarışa girsem, ikimizde de halıcı dükkanı olsa, ben sürekli hırslansam, şimdi hırs yapmamın sebebi şu olması lazım. Yahu ben aslında Akif'ten daha fazlasını hak ediyorum. Benim Akif'ten daha çok almam lazım. Bazen öyle yapmıyor muyuz? Ya arkadaş ben bu işi yaptım, benim kâra girmem lazım. Ya arkadaş benim gibi eli
yüzü düzgün, bu kadar güzel meseleleri anlatan birinin daha çok müşteriye sahip olması lazım. Bunları yapıyoruz değil mi? Yani sürekli bir şekva var mı ortada hırsta? Hırsta oluşan şekva noktasında kişi aslında kaderi tenkit etmiş oluyor. Neden? Çünkü ortada bu benim hakkımdır diyebileceğin bir şekva olması için onun önceden senin hakkın olması lazım. Mesela ben doğar doğmaz desem ki yahu benim neden o Richie Rich diye bir çizgi film vardı ya, neden Richie Rich gibi yalılarım yok, neden villalarım, teknelerim yok diye şekva edebilmem için benim bu hakka sahip olmuş olmam lazım mı? Lazım. Bunu da unutmamak lazım yani. Demek hırsa bürünerek birisiyle böyle maddi cihette elinden geleni yaptıktan sonra kanaat etmeyip mücadele eden birisi aslında manen şunu demek istiyor. Haşa, Allah kime ne vereceğini bilmiyor. Bilse çünkü ben daha çalışkanım, daha zekiyim, daha kaliteliyim. Allah'ın haşa bana da daha çok vermesi lazım. Allah hata etmiş demek istiyor. Ne ile? Lisanı haliyle. Devam. Hırs sebebi haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Birazdan açacak. Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi katıdır. Şimdi Yahudi milletini ta baştan beri ele aldığında gerçekten zillet halindeler. Siz sadece maddi gücü var cihetiyle değerlendirirseniz nasıl zillette olduğunu anlayamazsınız. Yani baktığında genel manada aslında topraksız adamlar, öyle değil mi? Bunun en büyük sebebi de hırs ile dünyaya tamamen saldırmaları. Kur'an'da Yahudilere 2 tane büyük musibet geleceğinden bahsediyor. Birisi işte ta zamanındaki Babil meselesi var. Birisinin de ikinci meselenin ahir zamanda olacağı söyleniyor. Ahir zamanda olacak olan ne zaman olur, nasıl olur bilmiyoruz. Bunu herhalde birlikte göreceğiz. Ama geçmiş zamanda Yahudilerin başlarına gelen bir meseleyi ufaktan bahsedeyim. Ve meselenin sebebi ne? Hırs. Yahudi tarihini incelediğimizde milattan önce 1800'lerde Hazreti İbrahim Harran'dan çıkıp Filistin topraklarına ailesiyle birlikte yerleşerek Arapların ve İsrailoğullarının tarihi burada başladığı görülmüştür. Milattan önce 1200'lere gelindiğinde Hazreti Musa İsrail ulusunu kölelikten kurtarmıştır. Yahudiler tarafından Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman ise peygamber değil kral olarak kabul edilmiş ve mabet bu süre içerisinde inşa edilmiştir. Hazreti Süleyman'ın ölümünden sonra zayıflayan devlet İsrail ve Yahuda olmak üzere ikiye bölünerek İsrail Krallığı, Asur Krallığı 2. Sargon tarafından kısa bir süre sonra ortadan kaldırılmıştır. Milattan önce 719 Yahuda Krallığı ise daha sonra Babil hükümdarı Nabukadnezar tarafından, işte birinci musibeti bu söylüyorlar. Babil hükümdarı Nabukadnezar tarafından yerle bir edilmiş, Kudüs işgal edilmiş, mabet yıkılmış ve Babil'e sürülen Yahudilerin esaret dönemleri başlamıştır. Milattan önce 586. Böylece 70 yıllık sürgün dönemi başlamıştır. İşte bu Babil hükümdarının ettiği müdahalelere onların başına gelen birinci musibet diye geçiyor kaynaklarda. Bu dönemde zihniyet, düşünce ve inanç olarak Hz. Musa'nın getirdiği dinden tamamen sapılmıştır. Yani şu an baktığında yaşantıları ciddi dindarlık barındırıyor ama nasıl bir dindarlık? Tahrif edilmiş bir dindarlık. Bunun sebebi ise sürgüne gittiklerinde ellerinde kutsal kitaplarının olmamasıdır. Tevrat sürgün dönüşü Ezra isimli bir kahin tarafından kaleme alınmış ve bu metinlerin içerisinde büyük ölçüde Zerdüşt, Mecusi etkileri görülmüştür. Bu dönemin diğer bir etkisi ise Yahudilikteki seçilmişlik anlayışının ortaya çıkmasıdır. Kendilerini öyle görüyorlar mı? Biz özeliyiz, biz seçilmiş topluluğuz, öyle değil mi abi? Yahudilerin Babil sürgünü Nabukadnezzar'ın Kudüs'ü fethetmesiyle başlayıp Pers kralının Babil'i fethetmesinden sonra milattan sonra 539 yıllarında Yahudilere dönüş izni vermesine kadar devam etmiştir. Ancak Yahudilerden yalnızca küçük bir grup kimliklerini ve inançlarını değiştirmiş bir şekilde geri dönmüştür. Kur'an-ı Kerim'de Beni İsrail diye bahsedilenlerin Hazreti Yakup ve soyundan olduğunu ve Beni İsrail'in Allah tarafından lanetlendiğine değinerek Babil sürgününden sonrası için İsrailoğullarından Yahudi diye bahsedildiğini ve Yahudilik düşüncesinin lanetli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Babil sürgününün Yahudi kimliğinin oluşmasında önemli bir rol üstlendiğinin üzerinde durulmuştur. Dediğim gibi bu Yahudi milletinin para hırsından dolayı Kur'an 2 büyük musibetten bahsediyor. Birisi bu Babil hükümdarının ettiği meseleler. İkincisi de ahir zamanda başlarına gelecek bir musibetten bahsediliyor. Şimdi zahire baktığında hakikaten bütün neredeyse dünya servetini onlar yönetiyor. Neden? Bütün bankalar onların ellerinde. Biz İsviçre'ye gittiğimizde, bu arada İsviçre Avrupa Birliği'ne isteniyor ama İsviçre Avrupa Birliği'ne girmiyor. Bunun en büyük sebebi İsviçre'de
dünyanın birçok sermayesini yöneten bankaların oluşu. Özellikle İsviçre'de bir krallık var. Liechtenstein diye bir krallık var. Nüfusu 50.000 kişi. İsmail, 50.000 kişilik krallık var, yani kral bile orada yaşamıyor. Gidiyor İsviçre'de keyfine bakıyor. Neden peki böyle bir krallık yapmışlar? İçerisinde bütün paraların, bütün servetin, bütün sermayenin döndüğü o bankalara hiç kimse ilişemesin diye böyle ilginç sistemler kurmuşlar. Ben de İsviçre'ye gittiğimde havaalanında Yahudileri gördüm. Hem de böyle tam filmlerdeki gibi, tam o resmi kıyafetlerini giyinerek simsiyah, ellerindeki çantaya kadar siyahtı. Ve baktığımda inanılmaz kibirle yürüdüklerini gördüm. Yanında bir arkadaşa sordum, bunlar nasıl böyle kibirle yürüyorlar diye. Hala ta zamanında savaştan dolayı onlara tazminat ödeyen birçok ülke varmış Avrupa'da. Bu yüzden onlara da böyle mahcubiyet duyuyorlarmış. Şöyle oluyormuş, böyle olmuş. İşin aslı bu mudur? Değildir. Yahudilerin hırsından dolayı bütün sermayeyi ellerinde tutma çabalarıdır. Ama bu sermaye işin neticesinde ve sonunda hırstan dolayı onlara da musibet olarak dönecek mi? Evet, dönecek. Var mı problem? Bir değinmek istedim ufak. Devam. Evet, hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar sui tesirini gösterir. Sui tesir nasıl tesir ediyor? Kötü tesir. Devam. Tevekkülvari talep-i rızk ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. Nasıl bir rızıktan bahsetti burada da? Tevekkülvari. Peki tevekkül şu mu demek? Köşemde otur. Ne demek? Sebeplere müracaat ettikten sonra neticeye hiç karışmamak. Şu tevekküle ufak bir değinmek istiyorum. Bir değin. Tevekkülü 3'e ayıralım. 1 diyelim. Yapması gerekenleri yapmadan işi Allah'a havale edenler. Doğru mu? Değil. Çok güzel bir 3'e ayıracağız tevekkülü. Hastasın böyle, yatıyorsun, hastaneye gitmeden iyileşmeyi bekliyorsun. Aynı şey yapması gerekeni yapmış oluyor mu? Olmuyor. Hani bazen oluyor ya, biz toplumda çok konuşuyoruz. Allah inşallah bizi kurtarır. Allah Müslümanları inşallah kıymetli eder. Bunu yapması gerekenleri yaparak söylemeyenler nereye giriyor? Buna giriyor. Bu doğru bir tevekkül mü? Hayır değil. Buna bir üzüntü işareti koyun. Bu yanlış. Tamam mı? Burada tek suçlu kader mi olacak? Hayır. Senin o yapmadığın mesuliyetler ne olacak? Mesela biz konuşmalarımızda deprem vakasını tabii ki de her şeyi bağladığımız gibi Allah'ın bir hikmetine bağlıyoruz, değil mi? Ama Allah'ın bunu hikmetine bağlamamız ayrı bir şey. Müteahhitlerin o binayı doğru yapmaması kötü bir şekilde ayrı bir mesele. Yani biz bunların tamamını konuşuyoruz. Sadece bir parça olarak değerlendirmemek icap eder. 2015'te Kabe'de vinç kopar ve 100 hacı vefat eder. Allah rahmet eylesin. Dedik ki yahu işte kaderdir. Kimse vinç ihmal edildi mi sormayacak mı? Bu kadere iftira olur mu? Olmaz mı? Nasıl olur? Kadere iftira olur mu? Olur. Demek ki böyle bir tevekkül uygun görülüyor mu İslam'da? Görülmüyor. İslam toplumlarının haline bakın. Zillet var. Adaletsizlik var. Bugün var mı içinizde? Gerçekten çok üzücü bir konuşma olacak bu ama. Şuraya bir kardeş geldi. Kardeş dedi, ben yurt dışından geldim, Hristiyanım. Türkçeyi de öğrendim çalıştığım firmadan dolayı. Bana örnek bir İslam toplumu gösterin. Ben de onu cihette dinimi daha güzel bir şekilde anlayayım diye gösterebileceğiniz var mı zihninizde? Maalesef üzülerek söylüyorum ama en güzel şeyler, en güzel örnek, en güzel temsil bizde olması lazımken ama biz İslam toplumları olarak yerde değiliz. Bunun sebebi de şimdi Amerika'dır, şudur budur ya, o zalim zalimliğini yapacak. Biz onlardan medet mi bekleyeceğiz? Hayır. Biz demek kendi yapmamız gerekenleri yapmayıp yalancı bir tevekküle girişiyoruz. Biz kendi mesuliyetlerimizi doğru yapıyor muyuz Ali? Yapmıyoruz. Bu yüzden de maalesef üzücü durumdayız. Etrafımızdaki kardeşlerimizin başına üzücü şeyler geliyor. Ne kadar üzülürsek üzülelim yapılması gereken kadar kuvvetli bir müdahale yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Bugün yani şu odada, etrafta, sağda solda Suriye'deki üzücü durumlar için üzülmeyen hiç kimse yoktur eminim yani. Biraz insanda vicdan varsa o Suriye İdlib'de o elma gazı mı diyorlardı bilmiyorum. Onu yiyen bir tane ufacık çocuğa üzülmeyen hiç kimse yok. Ne kadar üzücü bir durum. Ama biz yeterli kuvveti orada gösterebiliyor muyuz? Gösteremiyoruz. Neden bu zayıflık? Bizim yüzümüzden işte. Yalancı tevekküle girdiğimizden dolayı. Yani bu işin en temel kaynağında iman hakikati varken diğer kaynaklarında dünyadaki terakkiye, dünyadaki gelişmelere uyum sağlamak zorunda olduğumuzu da anlamamız lazım. Yani bugün bir kısmımız imanın ilmiyle ulaşırken bir kısmımız aynı imanı kalbine koyaraktan ülke gelişimiyle uğraşacak, başka bir kısmımız dünyanın muhtelif yerlerinde gidip lobiler oluşturacak ki oradaki zulmü duyurabilsin. Bugün hakikaten üzülerek söylüyorum, denizde öldürülen bir balık kadar Suriye'deki, Kudüs'teki, Myanmar'daki, değil mi, Arakan'daki çocuklardan bahsedilebiliyor mu? Edilmiyor yani. Çok üzücü değil mi? Orada her gün nice insanlar nice sıkıntılar yaşıyor ama haber değeri olarak 5 kuruş etmiyor. Demek bizim burada yapmamızı gereken yapmadıktan sonra bir tevekküle giriyoruz. Üzücü bir şey. İslam toplumlarının, üzülerek söylüyorum, zillet ve adaletsizlik hali, bunlar bizim kaderimiz mi? Hayır, asla. Öyle deyip sorumluluğu üzerimizden atarsak bu kadere iftira olur. Duada neden eller açılır? Ya Rabbi, ben bu eller
elimdekilerden gelenleri yaptım. Ardından gücüm bitti. Yapamayacaklarım için sana geldim demektir bu. Ama biz elimizden geleni yapmadan el açıyoruz. Allah'ın bize yap dediğini biz de Allah'ım o zaman sen yap diyoruz. Allah zekat diye bir sistem koyuyor. Etrafımıza ihtiyacı olan bir insan yanımıza geliyor ve diyoruz ki ya Allah'ım sen bu adama yardım et. Allah sana sen ona yardım et diyor. Sen Allah sen ona yardım et diyorsun. Böyle bir saçmalık olur mu? Sen niye varsın o zaman? İraden niye var? Bu dünyadaki imtihanı neden var? Çok üzücü. Yani bu bizim uyuşuk tevekkülümüz mü? Evet, maalesef üzülerek söylüyorum öyle. 2. Yapması gerekenleri yapanlar ama işi Allah'a havale etmeyenler. Tam hırsın tarifine giriyor ha. Etrafımızda daha çok görüyoruz değil mi? Mesela en basit öğrencide bile görüyorsun. Deliler gibi sınava çalışmış. Belki milimetrik puanların hırsı var içinde. Yapması gerekenleri yapmış. En sonunda kendini yiyip bitirip parçalıyor. Ben nasıl istediğim bölümü kazanamadım diye. Allah Allah nasıl bir hal? Etrafta çok var değil mi? Özellikle dikkat edin. Aklı fazla önde olan insanların kalbi genellikle çok zayıf oluyor. Neden? Çünkü kişi hangi organının daha kuvvetli olduğunu fark etse hemen onu kullanmakta rahatlıyor. Mesela bugün her şeyi güzelliğiyle elde etmiş bir insanı ele alalım. Erkek de olabilir, kadın da olabilir. Güzelliğiyle her şeyi elde etme hamlesini yapa bütün kapılara öyle alışmış. Diğer organ ve uzuvlarını kullanma ihtiyacı hissetmemiş. Bu diğer arkadaşlar da böyle yapıyor. Aklımla her şeyi çözebilirim diyor. Kalbini çok kullanıyor mu? Kullanmıyor ve kalp nasıl kalıyor? Zayıf kalıyor. Peki kalp zayıf olan bir yerde tevekkül nasıl olabilir? Olamaz. Bir baba oğluna, torununa mal bırakma sevdasında giriştiği mücadelede belki başta masumane gelir ama Allah'a bırakması gereken şeyleri bırakmaz ve teslimiyetinden olur. Ve bunu yaparken hiç Allah'a tevekkül yok. Sürekli biraz daha biriktireyim. Bizim etrafımızda çok yok mu böyle? Hani ne diyoruz? Toprak zengini diyoruz. Ama şöyle de bir tabir var. Ay abi adamı görsen haline acırsın yani. Arabasına yanaşsa lan bu adam arabasını mı çalıyor dersin diyoruz. Baktığında tevekkülsüzlükten belki birçoğu da. Daha üniversite gelecek planlarını Allah'tan bağımsız şekilde yapan bir adam yarın bir gün adalet dağıtmak zorunda olunca üstlerinin baskısı altında kalmadan acaba nasıl karar verecek? Çünkü tevekkül mekanizması orada bile gitmiş. Yani hırstan dolayı aman şu üniversiteyi kazanayım, aman şu bölümü kazanayım diyen birisi yarın bir günde aman şu makamı elde edeyim de ay kimse bana ilişmesin sebebinden dolayı elinden gelenleri yapar ama sonucu Allah'a bırakmaz ve çok kolay kullanılabilir bir adam olur. Hani Rezzak Allah'tı, bu iş endişen. Dilde Rezzak Allah. Ya bakın var ya sayısız örneğim var. Masada oturuyorum, 5 vakitli kardeşim. Kendisi şu cümleyi eder mi insanın? Abi biliyorum Rezzak Allah ama yok işte güvenimiz. Böyle bir cümle eder mi insan ya? Size bir vaka anlatayım. Bir kardeşim geldi yanıma. Kardeşimin iş yerinde uygun olmayan bir iş yönelik. İşte bir malı bir yere sattı gösterip o malı sattıdan dolayı gelecek parasını başka bir yerde kullanacaklar. 5 vakitli yani kaç kere oturduğumuz kardeşimiz yani. İşte mühendis olarak da 3 tane mühendisin imzası şartmış falan. Bu da o imzayı atmış. Dedim kardeş sen yani nasıl böyle bir bilince varabiliyorsun? Yani seninle hiç konuşmadıysak 10 kez, 20 kez, 50 kez Allah meselelerini konuştuk yani. Yarın bir gün ahirette seni bu imzaya zorlayan seni Allah'ın elinden kurtaramaz. Ama Allah onların elinden kurtarır. Bu kadarını mı düşünemiyorsun? Abi Rezzak Allah biliyorum ama yapamıyorum diyor. Nasıl bir şey bu ya? İnsanın mantıken bildiğinin buradan yapamayacak kadar iman zafiyeti nedir ya? Çok üzücü bir şey değil mi? Ne dedik buna? Yapması gerekenleri yapıp işi Allah'a havale etmeyenler. Ekseriyette makam sahibi olanlar oluyor. Makamı kaybolması diye. Ekserisi korkmaktan yani elimdekileri ya kaybedersem. Yani Allah bana ahirette nasıl bir makam, nasıl bir mertebe verir değil. Ya bunları kaybedersem. Sebebi ne? Tevekkülsüzlük. Başka bir şey değil. 3. Yapması gerekeni yapıp işi Allah'a havale edenler. Doğru olan bu işte. Bir cümle yazacağız. Çok önemli bir cümle. Sebeplere sarılmak tevekküldür. Sebeplere saplanmak tevekkül değildir. Bu cümleyi yazarken en zayıf karnından düşüneceksin. Bizim ev ana atamız bile sebep. Yoksa böyle havadan civadan köşede bizim Mahmut diye bir arkadaş var diye düşünürsen bu ders olmaz. Sebeplere saplanmak tevekkül değildir. Sebepleri yaratan Allah ise sebeplere sarılmak ve müracaat etmek Allah'a karşı bir saygının ifadesidir. Yani bir işte yapılması gerekenlerin tamamını. Ama işin son noktasına geldiğinde sebeplere müptela olmayacaksın. En mühimi direksiyonun kendi elinde olmadığını anlamak zorundasın. İşte tevekkülün tam karşılığı budur. Tamam mıdır? Geçeyim mi? Tevekkülü 3'e ayırdık. Ders için önemliydi o yüzden ayırdım. Devam. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkülvari, kanaatkârane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Çavuş, sizin yaylada ağaç var mı? Ne ağacı? Fındık ağacınız hiç kapıyı çaldı mı baba bir su ver be diye? Ha? Bu kadar zayıf ve acizken hiç acıkmamaları garip değil mi? Garip. İşte tevekkül böyle bir olay. Görüyor musun? Cenab-ı Allah onu o istidatta yaratıyor ve o istidadın karşılığını ona vereceğini tam taahhüt ediyor. Bak şimdi bugün anne karnında bir bebek düşünün. Nereden besleniyor bu anne karnında bebek? Direkt kordondan besleniyor değil mi? Ağzını bile kullanmıyor. Peki beslenmesinde en ufak bir zahmet görüyor musunuz? Hayır görmüyorsunuz. Peki bu bebek doğduktan sonra Allah Azze ve Celle bu bebeğe ufacık belli başlı istidatlar veriyor. Mesela hangi istidadı veriyor? Gözleri kapalı bile olsa. Doğru mu? Evet.
Allah Azze ve Celle manen şunu diyor. Sen sana verdiğim küçük istidadı kullan ama hiç endişe etme, rızkın yine garanti altında. Bebek bu istidadı kullanıp o süt musluklarından bebeğe tamamen yetecek kadar rızkı gelmeye devam ediyor mu? Geliyor. O bebek biraz daha büyüyor. Belki 2 yaşına, belki 3, belki 4 yaşına geliyor. Biraz daha Allah'ın verdiği diğer istidatları, uzuvları, organları kullanabiliyor ve Allah Azze ve Celle manen şunu diyor. Sen sana verdiğim teçhizatı biraz daha kullan ama rızkın garanti altında. Bu sefer ne oluyor? Annesi gene onun sandviçini hazırlıyor. Tek yapması gereken 2 eliyle tut. Bir önceki hareketi yapmak belki de, doğru mu? Kişi biraz daha büyüyor. Belki 9-10 yaşlarına geliyor. Allah Azze ve Celle manen diyor ki senin rızkın garanti altında. Sadece artık acıktığında ya anne acıktım akşam yemeği ne zaman hazır gibi söylemlerde bulun. Yani sana ne kadar teçhizat verdiysem o teçhizatı biraz daha fazla kullanmanı senden bekliyorum diyorum manen. O kişi biraz daha büyüyor. 18'lere, 19'lara, 20'lere, 25'lere geliyor. Bizim gibi hayat sergüzeştiğine kapılıyor. Rızkı tesadüflere bağlı gibi zannediyor, vehmediyor. Ama rızık yine dakik dakik, milim milim o kişinin garanti altındadır ve aynıyla bellidir. Sadece o kişinin yapması gereken şudur. Allah ne kadar teçhizat verdiyse, değil mi? Biraz daha konuşma, biraz daha sosyal hayata adapte olma teçhizatlarını verdiğine göre sen onları kullandıktan sonra rızkın yine garanti altındadır diyor. Bu istidatları ne veriyorsa ona göre rızkını da veriyor ya. Bak çok ilginç bir durum. Fındık ağacının rızkı hiç şaşmadan gelirken bir aslan, tilki nasıl bilinir? Kurnaz. Çakal nasıl bilinir? Seni çakal derler ya böyle. Çok ilginçtir. Onlar çoğu zaman aç kalırlar. Belgesellerde görüyorsunuzdur. Neden? Hırs yaptıklarından. Hatta üstad bir yerde diyor ki aslan asıl leş yer diyor, değil mi? Nahoş bir hayvanı, değil mi? Öldükten sonra yemesi lazımken hırs yapıp canlı hayvanları kovaladığından dolayı, hırsından dolayı aç kalıyordur diyor. Ormanların kralı aslan aç kalıyor. Mustafa'nın köydeki fındık ağacı her zaman rızıklı. İlginç gelmiyor mu? Tevekkülle bu anlaşılıyor mu? Ağaç kendi yapması gerekeni yapıyor, duruyor. Bu kadar. Çok ilginç ya. Devam. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zaaf ve aç lisanı haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi. Latif rızık diyor ya. Mesela bir tane anne köpek böyle kapkalın, semsert, kemiği hartur tartut yiyor. Ama o yavru köpeğe latif veriyor, süt veriyor. Kemik yiyor, süt çıkıyor. Allah Allah. Yani yavruya göre veriyor, latif veriyor, değil mi? Devam. Ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların. Az önce örnek verdik mi? Aslan dedik değil mi? Çakal dedik, sırtlan dedik. Bunlar aç kalıyor mu belgesellerde? Kalıyor, devam. Gayrimeşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki Nahoş demesi leş rızık yani. Evet. hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Tevekkül nasıl bir tevekkül, oturdu mu? Kanaat dediğimizde de üstadın bahsettiği kanaat elinden geleni yaptıktan sonra başına gelene razı olmayan, yani tevekkülle hemen hemen aynı bir tabirde kanaattan bahsediyor. Devam. Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayatı dünyeviyeye bağlanan Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandığı, kendine faydası az, yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir servet-i ribai Bir dakika. ile... Bir dakika. Servet-i riba ne oluyor Fatih abi? Faizle kazandığı servet. Az önce banka sistemini bahsettik mi? Ettik. Bunların hepsine ne diyoruz? Serveti riba diyoruz. Çok fazla servetleri var mı? Aynıyla yiyebiliyorlar mı? Mesela sen benden çok zenginsin. Ben 3 tane şokella yiyeceğim. Sen 700 tane yiyeceğim. Var mı böyle bir boğaz sende? İmkanı yok. Devam. Bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, kat ve ihanet gösteriyor ki hırs madeni zillet ve hasarettir. Amerika'daki arkadaşlardan duydum. Ekonomik olarak evet bağlılar. Bağlı gibi gözüküyorlar. Gerek Amerika gerek Almanya Yahudilerden haz etmiyorlar diye bahsediyorlar içten içe. Ve bu içten içe haz etmemeleri şimdilik ekonomik bir gebelikten dolayı biraz perde altında kalabilse dahi ileride çok ciddi patlayacak diyorlar. Mesela bir ekonomik devalüasyon olsa o bölgelerde ilk acaba kime patlarlar? En gıcık olduklarına patlarlar ve bunların da Yahudiler olduğundan bahsediyorlar. Devam edelim. Hem haris bir insan, Haris, iyi şapkalı. Ne demek haris? He, hırslı bu kadar. Tamam mı? Devam. hem haris bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki el harisu haibu hasir. Hırs, hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir. Yani hırs sebebi hasarettir diyor ya üstad. Öyle ezberlemiştik. Hırs sebebi hasarettir. Devam. Darb-ı mesel hükmüne geçmiş. Darb-ı mesel. Mesela abi bilinen bir atasözü gibi deyim gibi bir şey. Devam.
umumun nazarında bir hakikati amme olarak kabul edilmiştir. Hakikati amme? Ya amme ne demek? Amme umum değil mi? Ha? Hakikati amme ne? Umumun kabul ettiği hakikat işte ya. Madem öyledir, eğer malı çok seversen hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, ta çok gelsin. Bir gün adamın bir tanesi hırs ile ciddi mal istiyor. Komşusunun bir tanesi var. Kendisi onunla yarışıyor. Yani hırsla haset aslında eşdeğer bir manaya gelmiş oluyor burada. Bir gün bir tane melek geliyor. Diyor çok hırs ediyorsun. Sana istediğim bütün malı vereceğim ama komşuna 2 tane vermek kaidesiyle diyor. Adam kabul ediyor. En son çağırıyor diyor benim bir gözümü al. Niye? Çünkü komşunun da 2 gözünü alacaksın. Böyle bir şey işte. Gerçekten böyle bir şey. Bir hasete yani biraz empati yapın. Yani hasetseniz empati yapmanıza gerek yok. Değilseniz empati yapın. Hasetseniz zaten çok mutsuz bir hayatınız olur. Çünkü haset evvel hasidi eziyor. O cihette devam. Ehli kanaat ile ehli hırs iki şahsa benzer ki büyük bir zatın divanhanesine giriyorlar. Şimdi bir hikayeye başladı mı Üstad Hazretleri? Evet. 2 kişi var. Kimin karşısına gidiyorlar? Bir sultanın diyelim. Tamam mı? Bir sultanın karşısına çıkacaklar mı? Çıkacaklar. Dışarısı nasıl? Kar, kış, kıyamet, açlık var mı? Aç. İkisi de çok zor durumda mı? Evet. Birisi kalbinden der, beni yalnız kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsan bana kafidir. Hırs var mı burada? Ne var? Kanaat. Kanaat diyelim yani. İkisi de uyar da. Kanaat var burada. Ya dışarı zaten berbat durumda. Beni hanesine alsa, bir ufak tabure verse, şu soğuktan kurtulsam bana yeter. Ne var burada? Kanaat var. Devam. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. Neden? Çünkü yoktan veriyor yani. Sen hak talep edeceğin bir durum var mı ortada? Yok canım, kapıyı açar alır, istediğini verir. Kapıyı açmaz almaz, istediğini vermez. Bu kadar, devam. İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi... Cümle çok güzel. Nasıl? Güya bir hakkı varmış gibi. Ya inanın çok önemli bir cümle ya. Evet. Bir şey vermiş. Aynen öyle. Güya bir hakkı varmış gibi. Devam. Yani ateizmin de belki mi ya, bakma Onur yani. Sürekli şikayet edip duruyorlar ya, sanki bir hakkın var da şikayet ediyorsun. Ve herkes ona hürmet etmeye mecbur imiş gibi mağrurane der ki... Mağrur? Biliyor muydun? Delikanlı gibi söyle. Tamam, devam. Bana en yukarı iskemleyi vermeli. O hırs ile girer, gözünü yukarı mevkilere diker, onlara gitmek ister. Baştan alalım. 2 kişi. Biri hırslı, biri kanaatli. Büyük bir sultanın hanesine giriyor. Dışarı nasıl? Kar, kış, kıyamet, açlıktan gitmişler. Kanaat ehli olan diyor ki ya bana bir tabure verse köşede, ben ona da razıyım. Hiç değilse bu soğuktan kurtulurum. Hırs ile giden sanki hakkı varmış gibi. Diyor ki hayır. Bana herkes hürmet edecek. En güzel kızarmış tavuklar bana gelecek. Padişahın yanındaki koltuk bana gelecek. Ne yanı? Onun üstündeki koltuk bana gelecek diye. Ne ediyor? Hırs ediyor. Devam. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lazımken teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Teşekkür değil, bilakis hane sahibini tenkit ediyor. Öyle değil mi? Ya böyle ilgilenilir mi ya? Bana niye güzel yemekini kapıdan içeri aldık? Daha ne istiyorsun yani hiç yoktan yere? Bir bedel ödemeden, karşılığını vermeden. Devam. Hane sahibi de ondan istiskal ediyor. İstiskal ne demekti? Soğumak değil mi? Soğuk karşılama, evet. Biliyor muydun? Ha, tamam. Devam. Birinci adam mütevaziane giriyor. Kanaat eden değil mi birinci adam? Devam. En aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyetini tezahür eder. Ya. İşte dünya bir divanhane-i rahmandır. Zemin yüzü bir sofra-i rahmettir. Dünyaya gelmen bile o sultanın hanesine girmenle aynı oluyor. Mesela şu kapıdan birisi girse, buradaki herkese 100'er altın verse, İsmail'e 5 altın verse. İsmail hayırdır bana 5 altın veriyorsun dese, 2 tokat çeker, o 5'i de alır bize dağıtır. Doğru mu? Çünkü yoktan al, doğru mu? Bir de cebinden bir Aynen öyle. İsmail sen nereliydin? Mardinli'nin bir tanesine biri sohbet etmiş. Demiş ya kardeşim demiş, biri sana 24 altın verse sen o altının birini karşılık olarak vermez misin? Yani namazı bahsediyor. Vermem demiş. Ya bak emin misin, bak yoktan yere falan, sizin gibi yani Mardinli bir kardeş, ehli ticaret. Yok vermem. Ya kardeş demiş 23 versin, birini de istemesin demiş falan. Öyle. Tam sinki o muhabbet yani. Yapmayın baba. Birini ver diye 24. Evet, devam edelim. Derecat-ı erzak ve meratibi nimet dahi iskemleler hükmündedir. Yani mertebeler hükmündedir. Şimdi çok önemli bir hadis okuyacağım. Bu hadis toplum arasında şöyle de biliniyor. Ben böyle bilinen hadisin aynıyla bulamadım. Hani diyorlar ya, Allah Azze ve Celle malı istediğine, ilmi isteyene verir diye.
Ben aynıyla bu hadisi bilemedim. Buna benzer manada kaynaktan şu hadisi buldum. Bir rivayete göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah malı sevdiği kimseye de sevmediği kimseye de verir. Sevmediği kimseye mal verse ne olur? İstidraç. Fakat imanı, bunu tabi tefsir etsen ilmi, hakikati, değil mi? Kur'an'a yakınlığı, kalbi açıklığı. Fakat imanı yalnız sevdiği kimselere verir. Allah kime imanı vermişse mutlaka onu sevmiştir diye Kenzül Ummal. Evet, böyle bir rivayet geçiyor. Demek ki bugün biri biz bilmiyoruz, cahiliz ya nasıl bilek derse kendi gerçekten bu ilmi istemiyor demektir. Ama mal noktasında senin isteyip istememen değil, bir hikmete ve sırrı imtihana binaen Allah Azze ve Celle o malları aynı bu şekilde dağıtıyor demektir. Devam edelim. Hem en cüzi işlerde de herkes hırsın sui tesirini hissedebilir. Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit... Bir dakika. Burada tam tefekkür eder misiniz? Siz zengin adamsınız. Yanınıza iki dilenci gelecek. Tamam mı? Tefekküre başladın mı? Başladın mı tefekküre? Tamam, iki dilenci baba yanınız. Devam. Hırs ile ilhah eden dilenciden istiskal edip vermemek... İstiskal. Devam. Hem mesela gecede uykun kaçmış... Ya bura çok ince ya. Daha dün yaşadım ya. Sabah yattım, sabah geri kalktım. Şimdi biraz belmele ağrıyor ya, böyle biraz dinlememiz gerekiyor, ihtiyarladı genelde. Lan dedim Mehmet bak uyu falan, uyu. Gözüm böyle kendime uyu diyorum. Denediniz mi hiç? Uyu. Komut gönderiyorum böyle beyinden vücuda. Uyu. Uyunur mu? Ayağa kalktım, sizi kaldırdım ondan sonra. Murat'ı arıyorum diyorum, git ailesi kaldır. Onu arıyorum diyorum, git İrfan'ı kaldır. Niye? Hale gideceğiz, menemen yiyeceğiz. Öyle bir şey oldu. Hırs iyi değil. Devam. Gecede uykun kaçmış, sen yatmak istesen, lakayt kalsan uykun gelebilir. Doğru mu? Uyuyayım diye mücadele etsen gelir mi? Gelmez ama lakayt kalsan hemen gelir. Demek hırs uykuyu bile kaçırır mı? Evet. Hırs nereye girse oraya zarar vermeden, hasar vermeden ve orada elde etmek istediğini kaçırmadan asla işini bitirmez. Dünyaya hırslı dal, dünya elinden gider. Bir gün aç bir şekilde evliliğe dal, o evlilik hırs ile elinden gider. Bir gün aç bir şekilde dünyada bir işe girişmeye çalış, hırslı bir şekilde o işte ne bekliyorsan bil ki beklediklerinin tamamını karşılıksız kalacaktır. Hırs bir yeri tamamen kurutmadan asla işini bitirmez. Uykuyu bile. Lakayt kalsan uyuyorsun, hırs etsen uyuyamıyorsun. Devam. Eğer hırs ile uyku istesen, aman yatayım dersen, hem mesela mühim bir netice için birisini hırs ile bekler. Aman gelmedi değil, en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Bir iş adamı Afrika'dan toprak alıyor altın için ya da mücevherattır bilmiyorum. Tam 70 metre kazmış, hiçbir altın yok. Ardından satışa çıkarıp başka bir iş adamı alıyor. Tam 12 metrede altın buluyor. Çok ilginç değil mi? Aynı topraklar, aynı mülk. Biri 70 metre kazıp bulamıyor, biri 12 metre kazıp buluyor. Demek hakikaten hırs ile giren çıkaramıyor bu iş. Şu hadisatın sırrı şudur ki, nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırına terettüm eder, öyle de tertibi eşyada bir teenni hikmet vardır. Hırs sebebiyle teenni ile hareket etmediği için o tertipli eşyadaki manevi basamakları müraat etmez. Ya atlar düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır. Maksada çıkamaz. İşte ey derdi maişet de sersem olmuş ve hırsı dünya ile sarhoş olmuş kardeşler. 25 ve 30 yaşını geçmiş birisine tebliğ etmeye ve harekete geçirtmeye çalışsanıza, siz ona dünyaları da anlatsanız standby modunda, yani normal günlük hayat moduna geldiğinde size öyle bir iş anlatacak ki hayret edeceksiniz. Yahu aylardır konuştuğum adamın kalbi hiç mi bir şey almamış? Kalbi tamamen uğraştığı işlemi dolu diye hayret edeceksiniz. Yani derdi maişetin sersemliği dediği var ya, az bile söylüyor Üstad Hazretleri. Kişi geçim derdi ama zaruri geçim derdi mi? Hayır, hırs ile. O komşuda olan bende de olsun, onun bindiği bende de olsun. Yani Allah vermişse olur binerim, vermemişse olur binmem. Sıkıntı yok. Kanaat ile. Bu dünya zaten geçici bir misafirhane değil mi? Ben sana bugün misafirlik cihetiyle bir oda versem o odanın her şeyini yapar mısın? Yok. 3 gün kullanıp ondan gideceksin. O yüzden bu cihetlerde tevekkül, kanaat, Allah'ın verdiğine razı gelme olmadığından hırs girdiği yeri köreltip, yakıp, biçip öyle gidiyordu değil mi? Evet. İmanla ilgili bir mesele anlattığında o da kalmıyor adamın kalbinde. Kalbi o kadar hırsla dolmuş ki yaptığı işi size bir izah etse dersiniz ki ya biz daha hiç bu kadar kaliteli bir şekilde iman hakikati anlatamamıştık dersiniz. O kadar ayrıntılı, o kadar tafsilatlı bir şekilde derdi maişet için, ama tekrar söylüyorum, zaruri olan kısmı mı? Hayır. Hırs ile benim de bu olsun, onda var, benden iyi olmasın kısmı. Devam. Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde nasıl hırs yolunda her zilleti irtikap ve haram helal demeyip her malı kabul
feda ediyorsunuz. Hırs ile dükkan açtı mı? Açtı. Etraftan sürekli yeni son model bir şeyler görüyor mu? Görüyor. Belki hanımı da kendi gibi taş kalpli biri ise hanımı da sürekli isteyip duruyor mu? İsteyip duruyor. O adam o saatten sonra yaptığı bir ticarette ay bu ticaret helal, ay bu ticaret haram diye bakar mı? Bakmaz. Çok üzücü bir şey söyleyeyim. Mersin yanılmıyorsam 100 yıllık bir şehir ve Mersin yine yanılmıyorsam hızlı paranın, gayrimeşru paranın çok yoğun döndüğü bir şehir. Liman da var Mersin'de. Liman da sıkıntılı bir olay o cihette. Mersin'de benim konuştuğum arkadaşlar oldu. Böyle 25'li yaş jenerasyon. Bu arkadaşların çoğuna konuştuğumda şunu gördüm. Çoğu ama yani. Onda 8, onda 9'u. Babaları zamanında filan kes başka şehirlerden buraya geldiğinde gayrimeşru yolla bir servet etmiş. Ya haram bir iş yapmış, ya birinin malına çökmüş, ya birine zulmetmiş. Bak onda 8, onda 9 diyorum ama çok üzücü rakamlar. Ardından babaları 45'li, 50'li belki 55'li yaşlara gelmiş, hacca gitmiş gelmiş ve tövbe ettiğini zannetmiş. Tövbe ettiğini zannettikten sonra haramla yaptığı bütün malı hala elinde tutuyor. Haramla yaptığı bütün malı hala servet olarak etrafa dağıtıyor ve bunun sadakasını verdiğini zannediyor. Ve çocuğuna da bunu yediriyor. Çocuğu da sinni buluğu geçmiş, 15 yaşı geçmiş, ergenliği geçmiş, farkında. Yani biz serveti bu yolla yaptık. Babam hacı oldu, ondan sonra iş bitti. Yani şunu demiyor. Babam burada kimin hakkına girmişse bunları çıkarması lazım. Babam bunları çıkaramıyorsa benim buradan değil, hak yoldan, helal yoldan kendimi beslemem lazım. Farkındalığı yok. Neden? Araba tatlı geliyor, hırs tatlı geliyor. Etrafta birilerinin onlara hürmet etmesi. Ya siz şu ailenin çocuğu muydunuz? Öbürü bu ailenin çocuğu muydur demesi. Ya ben yine böyle masada oturdum, bir tanesi inanılmaz rakamlar. Aylık 100-150 binlerden bahsediyor. Belli bir ekibi var. O ekip düzenli o parayı alıyor, rüşvet veriyor yani. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? İnanılır gibi değil yani. Ben bunlar kendisinden duyduğum bir şey. Yoksa ben gözümle görmedim bunu. Ama kendisinden duyduğum şey. Vallahi abi işte mecbur kaldığımızdan böyle yapıyoruz diye kendisinin bahsettiği olaylar. Yapma diyorsun, anlamıyor. Diyor yapmasam nasıl olur bu iş? Lan nasıl olur mu var? O işte, o evde, o arabada olmak farz değil ki. Ama bunları yapmaman farz. İnsanlar burayı anlamıyor yani. Senin bunlara sahip olman farz değil. Ama senin hak yolda yürüyebilmen farz. Neden anlamıyor? Hırs için. Hırs ile hem kendisini tahrip ediyor hem etrafındakileri tahrip ediyor. Ya bak bugün şöyle bir mantık düşün. Hırs ile bir insan gayrimeşru yolla birçok paralar kazansa, o para mesela çok ekonomiden anlayarak söylemiyorum. Bu toplumun bir yerlere dağılması gereken para sende biriktiğine göre demek garibanın parası sende gayrimeşru yollarla birikiyor. Demek olur mu acaba? Olur. Mesela faizcilik bu mudur? Budur. Hırs ile gayrimeşru yollarla, halam hileler ile bunu yapsan bu mudur? Budur. Belki gariban bir aile senden mobilya almış 3.000 liraya. O mobilyayı 10 yıl boyunca kullanacak. Ama sen hırs ile yalan dolanla dandik mobilya sattığından 2. yılda yeni bir mobilya almak zorunda kalıyor ve gariban aileden 3.000 lira daha çıkıyor. Kimin cebine giriyor? Senin cebine giriyor. İşte bu para da gayrimeşru. Peki kimden çıktı o para? Gariban bir aileden çıktı. Bankacılık sistemini hiç anlatmayın bile yani zaten. Aynı şekilde. Yani para parayı doğuruyorsa, karşılığı yoksa kimin cebinden çıkıyor acaba o para? Yani sen o parayı paradan kazanarak nasıl verebiliyorsun? Verdiğin para normalde kimde olması gereken para. Doğru söylüyor muyum? Değil mi yani? Ekonomi bilmeden bu kadar tespit yapabiliyorum. Hatta Bu arada zekat konusuna geçecek birazdan. Yani bu şekilde hırslı olan bir adam zekatını verir mi sence Furkan? Hiç imkanı yok yani. Sadece kalbinin acı ve azap duyduğu zamanlarda sadece dünya hayatı için, bunun bir dersini yapmıştık hatırlarsanız. Hani dünyayla ahirete muttasıl bilir, bitişik bilir diye dersini yapmıştık ya. Kendini rahatlatmak için birilerine yardım eder ki bağıran vicdan azabını susturabilsin. Bu kadar. Gerçekten böyle milim milim zekat hesabı yapan kaç insan tanıyorsunuz etrafınızda? Ve 40'ta biri birçokları pinti zekatı derler yani. Belki bilmediğin şekilde girdi. Yani bunun ölçüsü var değil mi? Mesela yağmur suyuyla bahçe sulansa öşür verecek değil mi? Onda bir verecek. Gibi çok fazla tafsilat var. Devam. hatta Erkan-ı İslamiye'nin Yani İslam'ın erkanları, temellerinin mühim bir rüknü olan zekatı zekat çok temel bir hüküm müymüş? Erkan-ı İslamiye diye bahsediyor. Dikkat et. Devam. Hırs Zaten yok. İslam'ın şartı değil mi? Devam. hırs yolunda terk ediyorsunuz. Niçin hırs? Komşulara yetişeyim, etrafa yetişeyim, yiyemeyeceğim şeyleri biriktireyim. Çok ilginç bir olay ya. Devam. Halbuki zekat her şahıs için sebebi bereket ve dafi beliyattır. Dafi, salma değil mi? Beliya yani belayı salma. Peki bereket nasıl oluyor? İnan bana, zekatını vermiş ve hırsa girmemiş bir ailenin evde içtiği çorbadan aldığı maddi lezzet diyorum, maneviyat katmadım. Bu laboratuvar ortamında değerlendirilebilecek bir şey değil, ancak bereketi yaşayan bilir bunu. Aldığı maddi lezzeti en lüks lokantalarda kendisine hürmet gösterilerek haram para yiyen bir adam o lezzeti asla alamaz. Ya ben buna şuradan kendi hayatımı örnek görüyorum. Tek başıma ne yersem yiyeyim, inan şurada çocuklarla yediğim tulum peynirinin lezzetini vermiyor. Maddi cihette vermiyor. Yani bunu laboratuvara soksam ben sana açıklayamam yani bu nasıl böyle oluyor. Ama bunun adı bereket, işte böyle bir olay yani. Gerçekten de bereketli bir para matematikte de bereketsiz milyonlardan daha fazla bir şey yani. Bunu bir anlayabilse insan. Ben az önceki zenginlik olayını anlattığımda nereyi anlattığımı kaçırdım. Adam mal varlığı aldı. Tövbe ettim dedi. Elindeki malı çıkarmadı. O malla çocukları da şey yaptı değil mi? Bütün çocuklar bozuk. Çocuk da razı ona. Bütün çocuklar bozuk. Akılları anlamıyor. Kalpleri anlamıyor. Ve dünya işi
işine girişsin çocuk var ya 50 işi aynı anda çeviriyor. Yani çocuk salak da değil. Kafası basıyor ama İslam noktasını anlamıyor çocuk. Kim anlattırmıyor acaba? Neden anlattırmıyor? Kalbi o hakikat niye girmiyor? Bunların da bir cevapları olması lazım. Tam anlatabildim mi demek istediğimi? Burayı bağlamıyordum. Devam. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak, ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacak. Ya hiçbir şaşmaz ya. Arabayı vurursun, bilmem neren kırılır, bilmem ne olur. Bunların insan dese ki ya ben herhalde zekatımda problem yaşıyorum. Yanlış olur mu? Olmaz. Çok da isabetli olur. Bu mektubu aslan yapma sebebim üstadın gördüğü bu rüya. Çok ince mesele ya. 1. Cihan Harbi'ni anlatıyor rüyasında. Devam. Hakikatlı bir rüyayı hayaliyede 1. Harbi Umumi'nin 5. senesinde bir acip rüyada benden soruldu. Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiat-ı maliye ve meşakkati bedeniye nedendir? Üstad başka bir yerde diyor ki birisi sual etti. 1. Cihan Harbi'nden sonra başınıza birçok musibet geldi. Kader bu fetvayı size neden verdi? Soruyu görüyor musun? Kader bu fetvayı size neden verdi? Bakalım neden vermiş acaba? Devam edelim buyurun. 1. Cihan Harbi'nde bu ülkede sıkıntı yaşadı mı? Yaşadı değil mi? Acaba bu musibet neden başımıza düçar oldu? Buyurun bakalım yani. Rüyada demiştim. Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir. Haşiye bir, yani her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir. Veya bir kısım maldan 40'ta bir. Haşiye 2, yani eskiden verdiği 40'tan ki her senede galiben ve laekal ribhi ticari ve nesli hayvani cihetiyle o 40'tan taze olarak 10 adet verir. Kendi verdiği malından birisini bizden istedi. Ta bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasetlerini men etsin. Biz hırsımız için tamakarlık edip vermedik. Tamakarlık. Açgözlülük. Cenab-ı Hak müterakim zekatını, Yani birikmiş zekatını. 1. Cihan Harbi'nde bu musibet neden oldu? Biz hırsımız için tamakarlık edip vermedik. Neyi vermedik? Zekatı vermedik. Cenab-ı Hak müterakim zekatını, ne demek müterakim? Birikmiş bütün zekatını 40'ta 30, onda 8'ini aldı. Normalde versen onda 1 verecektin. Versen 40'ta 1 verecektin. Hırs ettin, verdin mi zekatı? Hayır. Vermedin. Razı geldi mi buna? Niye? İslam'ın temel rüknünü bozuyorsun, dengesini bozuyorsun. Garibanla maddi durumu iyi olan adamın arasındaki köprü, en büyük köprü zekat. Sen bu köprüyü bozdun, mahvettin yani. Hem her senede yalnız bir ayda 70 hikmetli bir açlık bizden istedi. 70 hikmetli bir açlık. 30 gün oruç tutacaksın onda da. Biz nefsimize acıdık. Ben acıkıyorum, o yüzden aç kalamıyorum. Nasıl güzel bahane değil mi? Biz nefsimize acıdık. Muvakkat, ya zaten yesen de geçici ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Lezzetini seziyor musunuz? Ramazan'da ben iftarlıyken antrenman da yapıyorum. Antrenmandan sonra orucu açtıktan sonra bir su içiyorum. Sanki şelaleyi içiyorum. Böyle bir lezzet hayatımda almadım. Çünkü her şey zıttıyla bilinir. Ne kadar hararetim varsa o kadar lezzetim artıyor. Cenab-ı Hak ceza olarak 70 cihetle. 70 hikmet vardı değil mi Onur? 70 cihetle belalı bir nevi orucu 5 sene cebren bize tutturdu. Ekmek istedin bulamadın. Yemek istedin bulamadın. Su istedin çamurlu buldun. Mecbur oruç tuttun mu? Tuttum. Vaktinde yapılmayan 30 günün karşılığı ne diyor abi? 5 sene 5 sene. Değiyor mu? Hem 24 saatte bir tek saati. Neyi kastediyor? Namazı. Hoş ve ulvi. Yani ruhuna teneffüs vakti. 24 saat deyince geldi değil mi aklına 23 altın? Abi hayat diyor 20 sözde de. Değil mi? Namaz için yani. Senin yaşam kaynağın aslında, ruhunu terbiye ediyorsun. Sen şunu yap o zaman. Bugün yemek ye, bir hafta yeme. Burak. Olmuyor ama. Namazda niye onu yapıyorsun? Yemekte de öyle yapsana. Hem 24 saatte bir tek saati. Hoş ve ulvi, nurani ve faydalı bir nevi talimat-ı Rabbaniye'yi bizden istedi. Bir de bu talimat-ı Rabbaniye. Biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. Ya abi işlerim çok yoğun, sen bilmiyorsun yani. Allah emretmiş falan da Allah da benim işimin yoğunluğunu bilmiyor ki haşa. Biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Neden öyle diyor? Diğer saatlere katarak. Çünkü namaz yoksa diğer saatler de ibadet olmuyor. Süpersin olur. Namaz yoksa diğer arada yapılanlar ibadet mi? Değil. O yüzden o tek saati diğerlerine de katarak heba ediyorsun. Bugün 23 litre su olsa bir litre de içine pislik katsam hepsi zayi olur mu? Tam öyle ediyorsun yani. Cenab-ı Hak onun kefareti olarak 5 sene talim ve talimat ve koşturmakla bizi bir nevi namaz kıldırdı demiş. Sonra ayıldım, düşündüm, anladım ki o rüyayı hayaliyede pek mühim bir hakikat vardır. 4. Murat zamanında Habib Baba diye bir zat var. İstanbul'da çok yorulmuş, yorgun, yaşlı, ihtiyar. Artık diyor
Üstüm kirlendi, böyle Halık'ın karşısına ibadet kisvesinde çıkamayacağım. En iyisi bir hamama gireyim. Hamamda şöyle bir güzel temizleneyim diye bir giriyor. Hamam sahibi diyor dur baba. Ne oldu evlat? Bir temizlenmeye geldik. 4. Murad'ın en has adamları, vezirleri, yeniçerileri hamamı kapattı. Keyif ediyorlar, seni alamam. Kurban olayım. Ben bu şekilde Rabbimin karşısına çıkamam. Bana bir köşe var. Ne ses ederim, ne ses yaparım. Hiç kimseye bir zararım olmaz. O köşede şu kirimi atayım diyor. Öyle oldu, böyle oldu, öyle oldu, böyle oldu. İkna ediyor hamamın sahibini. Geçiyor bir köşeye su dökerken 4. Murat da o gün tebdili kıyafetiyle hamama gelmiş. Bakıyor acaba bu vezirler ne yapıyor? Halktan birisi gibi yaşıyor mu? İnsanlara zulmediyor mu? İnsanlara efendilik ediyor mu? Ne ediyor diye teftişe geliyor. Kibirliler mi yoksa ferden minen nas şeklinde mi davranıyorlar? Tam geliyor Habib Baba'nın yanına oturuyor. Bakıyor vezirler keyif ediyor. Gariban Habib Baba köşede bir çare halde kendisini temizlemeye çalışıyor. Baba diyor dur da sana yardım edeyim diyor. Olur evlat et diyor. Alıyor keseyi. Habib Baba'nın sırtını keselerken baba istemez misin? Sen de hırsı hayat ile, hırsı dünya ile 4. Murad'a vezir olsan, 4. Murad'ın emrinde olsan, 4. Murad'ın mührüyle her yere girsen ve hamamı kapattırıp şu vezirler gibi eğlensen. Evlat diyor. Ben öyle bir sultana köle olmuşum ki o dilerse bu payitahtın sultanına benim sırtımı keselettirir. İstemem mi öteki türlü diyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allah rızası için El Fatiha mesela.